Selamlar. Bugün LeetCode'da dinamik programlama ile alakalı bir soru çözeceğiz. Sorumuzun ismi Longest Increasing Subsequence. Sorumuza gidelim. Popüler bir soru aslında ve bence yine güzel bir dinamik programlama sorusu. Soruyu okuyalım. Given an integer array nums, return the length of the longest strictly increasing subsequence. Burada strictly increasing dediği yani hiçbir eleman birbirine eşit olmayacak. Yani mesela şuraya bakacak olursak burada hepsi eşit olduğu için bir değerini veriyor. Ama ilk önce subsequence ne demek onu bir açıklayalım. Subsequence dediği yani ben mesela 0. indeksten başladığım zaman benim bir sonraki değerimi artık 1. indeksten itibaren aramam lazım. Mesela 10, 5, 101, 18 bir aslında subsequence olarak değerlendiriliyor. Ama bizden istediği longest strictly increasing subsequence. Yani mesela şurada vermiş 2, 3, 7, 101. 2'den başlayacak olursam 2'den sonra gelen ve 2'den büyük olan hangi değerler var? Mesela 5 büyük. 2 ve 5'i dahil edebilirim. Sonra 5'ten büyük hangi değer var? 7 var. Sonra 7'den büyük hangi değerler var? 101 ile 18. Mesela bir başka longest increasing subsequence burada 2, 5, 7, 18 olabilirdi. Yani bizden istediği bunun maksimize edilmesi. Bir başkası ne olabilirdi mesela? 10'dan başlamış olsaydın 10'dan büyük olan ne değerleri var? Bakıyorum 101 var. Ya da 18 var. 10, 101 ve 10, 18 longest increasing subsequence. Ama değerleri yani length değeri 2 olmuş oluyor. Bizden en uzunluğunu döndürmemizi istiyor. Sorumuz bu şekilde. Burada soruyu nasıl analiz edeceğimize bakacağız konsept olarak. Şimdi benim elimde yine çözüm eğriğim olacak. Yani şimdi patterni biliyoruz biz. Pattern nereden başlarsak başlayalım aynı aslında. Mesela buradan başlarsam benim aradığım değerler artık 9'dan büyük olan değerler olacak. Ya da mesela 2'den başlarsam 2'den büyük olan değerleri burada arayacağım. 101'den başlarsam 101'den büyük olan değerleri burada arayacağım gibi. Yani burada ortak bir problem var gibi gözüküyor. O yüzden dinamik programlamayı kullanmak burada mantıklı olabilir. Ben longest increasing subsequence diye bir tane array oluşturuyorum. Ve buradaki çözümlerimi temsil edecek. Mesela diyelim ki elimde sadece 10 değeri var. Sadece 10 değeri varsa elimde sadece bir çözümüm vardır. Çünkü başka elemanım yoktur. Ondan büyük olan başka bir değer arayamam. O yüzden 1 koyuyorum buraya. Her zaman bir değeri buraya gelecek. 0. indeks. Sonra diyelim ki 2 tane var elimde. 2 tane olursa mesela 9'a geldim ben artık. 9'dan 10 değeri daha küçük. O yüzden benim burada bir çözümüm yok aslında. Çünkü zaten elimde ondan sonra büyük bir değer aramam lazım. Ama 9 gelmiş, o yüzden yine 1 koyabilirim buraya. Sonra 2'ye geldim. Şimdi 2 değeri yine 9'dan daha küçük bir değer. O yüzden yine 1 demem lazım. Yani öncesine bakıyorum aslında. Öncesinde 2'den küçük olan daha küçük bir değer varsa aslında onun çözümünü kullanmam lazım. Mesela burada bir örnek bulduk. 5'e geldiğim zaman 5'ten küçük olan değerlere bakıyorum. Yani neden 5'ten küçük olan değerlere bakıyorum? Çünkü increasing subsequence arıyorum ben. 5'ten küçük olan değerlere baktığımda ne görüyorum? Burada 2 görüyorum. Şimdi 2'yi biz bir çözümünde, ya bir tane çözümü var 2'nin. Ama 5'in de zaten halihazırda bir tane çözümü var. Yani 5'ten başladığımı varsayarsam. O zaman 2'deki değerle 5'teki değeri toplayarak buraya mesela 2 yazabilirim.
Mesela konsept olarak bu şekilde çözebiliriz. Normal mesela sadece bakarak da 2 ve 5 benim bir çözümümdür ve 2 uzunluğuna sahiptir diyebiliriz. Mesela devam edelim. 3'e geldim. 3'ten küçük olan değerlere bakıyorum mesela. 3'ten önce gelen. Sadece 2 var. 2 değerini ben çözümüme dahil ediyorum. 1. Zaten 3'ün de zaten halihazırda bir değeri vardı. 1 de oradan geliyor. 1 artı 1'den yine 2. Yani burada 2 ve 3'ü subsequence olarak dahil etmiş oldum. 7'ye geldim. 7'den küçük olan değerlere bakıyorum. Ne var? 2 ve 3 var. Hatta 5 de var. Şimdi benim yapmam gereken buradan gelen değer 1. Buradan gelen değer 2. Benden istediği longest increasing subsequence olduğu için benim değerimi maksimize edebilmem lazım. O yüzden bunlardan hangisi büyük? Mesela 2. O yüzden 2'ye 1 ekleyeceğim. 7'nin de zaten halihazırda her bir numaranın kendine ait bir çözümü vardır. Ve 2 ile 1'i topladım. 3 oldu. 101'e geldim. 101'den küçük olan elemanlara bakıyorum. Yani çözümlerine. Mesela 7 daha küçük. Çözümü 3. En büyük bu olduğu için. O yüzden 3 ile 1'i topluyorum. 4. Sonra 18'e geldim. 18'den küçük olan tüm değerlere baktım. Ve yine 3'ü gördüm burada. Çünkü 7 18'den daha küçük ve en büyük çözüme sahip. 3 ile 1'i topladım. 4. Ve benim bir tane aslında result değişkenim olacak. Şöyle result res yazabiliriz. Bu aslında birden başlayacak. Çünkü en az bir tane çözümüm vardır. Ve tüm iterasyonu gezerken ben aslında bu res değerimi güncellemiş olacağım. Ve aslında en büyük değerim olan 4'ü döndürmüş olacağım. Bizde de buradan istediği zaten 4'tü. Peki biz bunu dinamik programlama olarak nasıl represent edebiliriz? Şimdi ne dedim? Benim longest increasing subsequence diye bir array'im var ve current index'im mesela i olsun. Yani i'deyken benim çözümümü nasıl temsil edebilirim? Şimdi ne dedim? Ben önceki solution'lara bakacağım. Mesela örnek olarak burada olduğumu varsayalım. I diyelim ki 5 olsun. Benim önceki çözümlere bakıyor olmam lazım. Yani eğer benim 7 değerim önceki değerlerden daha küçükse o zaman şuna bakıyor olmam lazım. Max. Hangisi büyükse onu seçeceğim. Ya 1 olacak ya da ne dedik? 1 artı önceki çözümler. Önceki çözümlerden kastım mesela burası J olsun. Buradaki J de aslında i'den küçük. Yani 7'den önceki değerlere bakıyorum. Mesela 5 olursa J burada 0, 1, 2, 3, 4 olacak. Bu şekilde yazabilirim. Tabii bunu hangi durumda yapıyor olmam lazım? Eğer benim number array'imin i'si yani current index'i eğer büyüktür j ise yapıyor olmam lazım. Yani 7 değerimden küçük olan değerler. 7 değerim buradaki değerlerden hangisinden büyükse onun çözümünü benim dahil etmem lazım. Aslında sorumuzun cevabı şu formülizasyonu yapabilmek. Mesela kodumuza geçecek olursa nasıl yapabiliriz? Ne dedik? Benim ilk önce bir length değerimi belirlemeye ihtiyacım var. Length yaptım. Sonra burada longest increasing subsequence diye bir array oluşturacağım ben. Şu şekilde yazabiliriz. New int len. Bunu yaptım. Ne dedim? Benim bir tane result değerime ihtiyacım var.
int result. Birden başlattım. Ve ne dedim? Benim 0. indeksim her zaman 1'e eşit olmalı. Yani longest increasing subsequence array'imin 0. elemanı her zaman 1. Ve artık iterasyona başlıyorum. i 1'den başlıyor. Len'e kadar gidecek. Ve iterasyona başlayacağım. Şimdi benim buradaki max değerimi güncellemem lazım. O yüzden bir tane max değeri yaratıyorum. Max eşittir 1 diye. Burada tabii en son result'ı döndüreceğiz. Olay benim for döngümün içinde gerçekleşecek. Şimdi max değerini oluşturdum. Benim şunu yapıyor olmam lazım. Ne dedim? Benim current indeksim i'di. Yani j'yi sıfırdan başlatıyorum. i'ye kadar gidiyor. Yani burada j küçüktür i'den diyorum. Şurada bahsettiğim olay j küçüktür i. Sonra j artı artı diyorum. Yani bu benim önceki gezdiğim çözümlere bakmamı sağlayacak. Sonra diyorum ki benim maksimum değerim met.max, şuradaki logiği aslında yapıyorum. Ya max olacak, yani ya 1 olacak ya da ne dedik? Longest increasing subsequence artı 1. 1 artı lis j dedim. Şimdi buradan bana hangisi büyük gelirse onu benim bu lis i değerime atamam lazım. Yani ne yapıyorum? Lis i değerim artık max olmuş oluyor. Şimdi bunu yapmış oldum. Bunu yaptıktan sonra şunu kontrol ediyor olmam lazım. Ne dedim? Her iterasyon bittikten sonra benim result değerimi güncellemem lazım. Yani 1'den mesela 3 olacak, sonra 4 olacak gibi. Result değerim yine met.max ya result olacak ya da lis i olacak. Yani benim current değerim artık result gibi düşünebiliriz. Mesela şu an çözülmüş gibi gözüküyor. Run diyelim. Tabii ki şöyle bir kontrol yapmadık biz. Mesela burada 8 değerini verdi. Burada kaç vermiş? Burada 6 vermiş. Burada da 7 vermiş. Biz şunun kontrolünü yapmadık. Ne dedim? Eğer i değerim j değerimden büyükse benim bunu yapıyor olmam lazım. Bunu unutmamak lazım. Yani eğer benim nums array'imin i'inci indeksi eğer büyükse nums array'imin j'inci indeksinden, yani bunu neden yapıyorum? Çünkü bulunduğum indeksten daha küçük olan değerlerin çözümüne bakmam lazım. Increasing olduğu için. Bunu eğer böyleyse benim max değerimi güncelliyor olmam lazım. Bu önemli bir ayrıntı. Buradan run diyoruz. Evet, şu an kabul etti. Submit diyelim. Evet. Güzel bir şekilde çözmüş olduk. Yine dinamik programlama sorusuydu. Burada tek yaptığımız yine bir problemi önceki problemlerin çözümünü kullanarak aslında çözmekten ibaret. Teker teker hepsini çözdükten sonra tek bir yere indirgemiş oluyoruz. Şuradaki formülizasyonu kullanarak. Bu şekilde aslında çözmüş olduk. Bence güzel bir dinamik programlama sorusuydu. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim.